Mayıs Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 22 Ekim Çarşamba bülteniyle karşınızdayız. Temsilcimiz Galatasaray'ın kritik Bodo Glimt maçına değineceğiz. EJK Helsinki, SJK Seinonen'i ağırlayacak. Finlandiya'da alev almış bir şampiyona grubu var. Chelsea-Ajax mücadelesine bakacağız. Canlı tahtamız her zaman olduğu gibi var. Neyi nasıl değerlendireceğimizi konuşacağız. Player tercihlerimiz olacak. Orada da futbolcuların neler yapacağına değineceğiz. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Rams Park'a maçtan öncesinde önce biz gidelim. Öncelikle olaya biraz realist bakacağız. Zor maç. Yani herkesin gözünde evet bir Liverpool galibiyeti var. Ya biz içeride bu Liverpool'u yendiysek Bodo'da kim gibi düşünenler olabilir ama özellikle bahisle ilgilenen bahisçiler için Bodo Glimt farklı bir takım. Çok iyi bir hücum varyasyonu olan, ileride artık oturmuş bir beşli hattı. Yani hücum üçlüsünden ziyade orta saha ile birlikte sürekli aynı kadroyla oynayan, aynı kişilerle oynayan bir Bodo var. Öncelikle bir Galatasaray'a bakalım. Bodo'yu zaten derinine ineceğiz birazdan. Galatasaray Liverpool galibiyetiyle beraber evet bir Şampiyonlar Ligi motivasyonu zaten takıma gelir. Ligde de dolu dizgin devam ediyorlar. Ama Frankfurt'tan sonrasında reaksiyonu Liverpool'la verdiğimiz için Okan Hoca'nın burada biraz daha Bodo'ya önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Bodo'nun hücum hattı gerçekten ciddi bir hücum hattı var. Her ne kadar böyle yıldız oyuncusu ne bileyim işte Real Madrid'den gelen eski Liverpool'lu işte Arsenal efsanesi gibi futbolcuları olmasa da bu tarz kuzey takımları aslında takım oyununu benimsemiş ve bireysel performanstan çok takım oyunuyla ayakta duran takımlar. Bodo da son 3-4 yıldır inanılmaz bir yapılanmaya gitti. Özellikle oyununu oturttu artık hoca. Altyapıya çok önem veriyorlar. Şu anda ilk 11 oynayan çoğu futbolcusu da zaten altyapıdan çıkan, kendi yetiştirdiği futbolcular. Bodo tarafında şu anda ligde Viking'le bir liderlik mücadelesi veriyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda ise Tottenham'la 2-2 berabere kaldılar son maçta. Ondan öncesinde Slavia Prag'la da gene aynı skorla 2-2'lik bir beraberlikleri var. Bodo Şampiyonlar Ligi'ne playoff'tan geldi. İlk maçta Sturm Graz'ı kendi evinde 5-0 gibi net bir skorla geçti. Deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçında verdiği avantajla Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Slavia Prag karşısında biraz silik gibi görünse de gene de 2 gol atmayı başardı. Slavia Prag daha üstün oynadığı bir maçtı. Onu da değerlendirmiştik zaten o günün analizinde. Tottenham'a karşı ise tam tersi bir Bodo izledik. Adeta tabiri caizse Tottenham bir puanı kurtardı. Bodo'nun elinden kaçtı diyebiliriz. Tamı tamına 2.52'lik bir XG üretti Tottenham'a karşı. 18 şut attılar. Kalelerinde buna karşılık 8 şut gördüler. İki tane kaçan net pozisyonları var. Bir tane direkten dönen pozisyonları var. Bir tane kaçan penaltı var. Yani aslında buradan Tottenham için bir puan oldukça iyi bir sonuç diyebiliriz. Bu maç özelinde ne düşünüyorum derseniz de şimdi Bodo tehlikeli bir takım. Özellikle hücum hattında Hauge, Hawk, Ulf Nes, orta sahadan Kaptan Berg'in de desteklemesiyle orada dörtlü beşli bir set oyunu hücum oluşturuyorlar. Ve oradaki hızlı dinamik paslarla rakiplerine zor anlar yaşatabiliyorlar. Benim buradaki ana tercihim Galatasaray'ın bu maçı kazanmak istiyorsa 2 gol atması gerektiği yönünde olacak. Bodo'dan da gol bekliyorum. Ama ana tercih niteliğinde ev 1.5 üstünü önereceğim. E, Alternatifte ne olabilir? 2.5 üstü ve KG var kombosu ideal görünüyor. Çünkü Bodo dediğim gibi o hücum hattıyla eğer ki bir de Singoy olmazsa Galatasaray'da yani o hücum hattıyla bir gol atacaktır diye düşünüyorum. Ana tercihim Galatasaray 2 gol atacağı yönünde. 2.5 üst ve var kombosu da kıymetli görünüyor. Canlıdan maç 3.5 üstüne kadar taşınabilir. Topun bir o kalede bir o kalede olduğu keyifli bir mücadele bekliyorum. Haydi gelin şimdi bir tarafta yani farklı bir noktada alev alan Finlandiya şampiyonluk grubuna gidelim. Finlandiya şampiyona grubu için tek diyeceğim şey uzun süredir bu kadar keyif aldığım bir şampiyona grubu olmamıştı. Helsinki Seinonen'i ağırlayacak. Helsinki'nin puanı şu an 47, şampiyona grubunda 5. sırada. SJK'nın ise puanı 48, onlar da 4. sırada. Üst tarafta ise Intertürk 50, Ilves 53, Kuopionis 54 puanda. Hala bu beşlinin şampiyonluk şansı var. Öyle düşünebilirsiniz. Helsinki eline gelen fırsatları tepmedi mi? Bence tepti. Aslında belli bir periyotta elinde liderliğe kapak atma, demir atma
ihtimali vardı ama Helsinki bu fırsatları hiçbirini değerlendiremedi o sene şaşırtıcı bir şekilde. Daha şampiyona grubunda 4 maç oynadılar, galibiyetleri yok. SJK ile 3-3 berabere kaldılar. Inter Türkiye ile 0-0, Ilves'le 2-2 berabere kaldıktan sonrasında son maçta Helsinki Gnistan'a öne geçtiği mücadelede 3-2 ile mağlup oldu. Oldukça absürt bir sonuç çünkü Gnistan'ın şu anda şampiyona grubunda herhangi bir iddiası yok. Yani şaşırtıcı sonuçlar almaya devam eden bir Helsinki var. SJK cephesine baktığımızda ise onlar eee, yani genel hatlarıyla dalgalı bir takım SJK. 3-3 Helsinki beraberliğinden sonrasında Kuopion'a 3-2 mağlup oldular. Daha sonrasında Interturku ve Ilves'i aslında kendisinden üst sıradaki takımları 2-1 gibi aynı skorla geçmeyi başardılar. İki takım da gollü maçlar oynuyor. Finlandiya'da bu sene çok gollü maçlar izledik açıkçası. Ve şampiyona grubunda da artık rolanti oyunun veya da temkinli oyunun pek bir manası kalmadığını düşünüyorum. Burada da benzer bir skor bekliyorum. Benim ana tercihim burada karşılıklı gol var yönünde olacak. Helsinki gol yemeyi seviyor. Yani ne kadar atsa da yani Helsinki 4-0 olduğu bir maçta maçın 4-4 biteceğinin garantisini ben bile size veremem. O yüzden buradaki benim ana tercihim her iki takımın da ağlarının tekrardan birebir olarak sarsılacağı yönünde olacak. Alternatif isteyenler ise combo yapabilir. Yani bu maç 1-1'de kalır mı? Çok kalacağını düşünmüyorum. Benim bu maç özelindeki skor tahminim kafamda maç oynadığımda 2-2 gibi bir şey düşünüyorum. Her gün saat 4'ten üstte karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Şampiyonlar Ligi'mize dönelim. Chelsea ve Galatasaray'ın rakiplerinden biri olan Ajax'ın mücadelesine bakalım. Bizlere bir türlü güven vermeyen iki takım karşılaşıyor. Chelsea ve Ajax. İkisi için de tam form tuttu diyoruz. Saçma bir beraberlik geliyor. Saçma bir mağlubiyet geliyor. Evet bu kez bir seri olacak diyoruz. En basit takıma puan kaybı yaşıyorlar. Gidiyorlar en büyük takımı yeniyorlar. Dengesiz iki takımın mücadelesi ama bu kez işler biraz farklı. Neden farklı? Ajax cephesinden başlayalım. Şimdi Ajax son maçında kendi evinde ağırladığı Alkmaar'a 2-0 mağlup oldu. Son maçta ise deplasmanda Rotterdam'la 3-3 berabere kaldı. Yani son deplasman maçında 3-3 berabere kalan bir Ajax ki orta sınıf takımlardan biri olan Rotterdam'a karşı yani Eredivisie'de Alkmaar, Feyenoord, Twente bir nebze, PS ve Ajax başka bir şekilde yorumlanır. Geri kalan takımlar başka bir şekilde yorumlanır. Alkmaar'a kadar namağlup geliyorlardı ama yani bir galibiyet bir beraberlik, bir galibiyet bir beraberlik, bir galibiyet bir beraberlik. Yani çok ilginç inişli çıkışlı bir performansı var Heitinga'nın ekibinin. Baktığımız zaman da şu anda Şampiyonlar Ligi'nde ne durumdalar derseniz de Inter'e 2-0, Marsilya'ya 4-0 yenilen bir Ajax var. Gol dahi atamadılar. Bu maçtan sonrasında da Hollanda'da Galatasaray'ı ağırlayacaklar. Umarız bu formsuzluğu devam eder Ajax'ın. Chelsea cephesine baktığımızda ise Chelsea'de benzer bir trend var. İlk maçı Crystal Palace'la gol sesi duymadığımız maçta 0-0 berabere bitti. Daha sonrasında West Ham'a deplasmanda 5 attılar. İçeride Fulham'ı 2-0 yendiler. Brentford'la 2-2 berabere kaldılar. Manchester United ve Brighton mağlubiyetlerinden sonra Liverpool ve Nottingham Forest maçlarından 6 puanla çıktılar. Halbuki bir nebze özellikle Brighton, Brentford gibi takımlara puan kaybı beklemeyip Liverpool galibiyeti çok absürt bence. Maresca biraz daha dengesiz bir takım yarattı diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda ise Bayern Münih'e 3-1 ile ezildiler Allianz Arena'da. Son maçta ise Benfica'yı 1-0'la geçmeyi başardılar. Rolanti bir oyun baktığımız zaman yani 0.93'lük bir XG üreten bir Chelsea var. Benfica 0.86'lık bir XG üretti. Kısır bir maç izledik ki zaten gol de kendi kalesine Rios'un attığı golle geldi. Burada bir Joao Pedro'nun kırmızı kartı var. Bu maçta olmayacak. Hücum hattını etkiler mi kısmında biraz şüphelerim var açıkçası. Ama ben gene de bu maçta Chelsea'nin Stamford Bridge'te formsuz Ajax'ı, dengesiz Ajax'ı yeneceğini düşünüyorum. Ajax hiçbir şey oynamıyor son dönemde. O yüzden burada Chelsea galibiyeti çok makul görünüyor. Hadi gelin bir de canlı tahtamız ve player tercihlerimize bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde neler olacak?
Canlı tahtamız ve player tercihlerine baktığımızda Konyaspor Beşiktaş'ta Beşiktaş'ı Gençler Birliği mücadelesinde analiz olarak vermiştik. Öne geçtiği maçta Gençler Birliği'ne mağlup oldular. O yüzden canlıdan değerlendirmekte fayda var. İkinci yarı bu maçta bir gol sesi bekliyorum. Monaco Tottenham mücadelesi keyifli bir maç olacaktır. Burada hem ilk yarı hem ikinci yarı gol bekliyorum. İki açık oynayan takım, golleri taraf almak tarafında değilim. Ortaya gol daha mantıklı bu maçta. Bayern Münih Kulüp Brugge mücadelesinde ise dakika 10-15'ten sonrasında Bayern Münih'in atacağı bir gole tatmin edici bir oran gelebilir. İlk yarı Bayern Münih'in golü değerlendirilebilir. Harry Kane çok formda, hiç boş geçtiği maç yok. Brugge ağlarına da minimum bir gol bırakacağını düşünüyorum. Victor Osimhen de Bodo Glimt ağlarını sarsar diye düşünüyorum. Her gün saat 4'te analizde karşınızda oluyoruz. Abone olup beğeni bırakmayı unutmayın diyelim. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın.